Selamlar herkese. Bugün eğer mouse'un orta tuşuna basmak mining kazandırsaydı birçoğumuzun milyarder olacağı oyun olan Rematch'te nasıl daha iyi oynayabiliriz, nelere dikkat etmeliyiz bunları konuşacağız. Ayrıca videonun ilerleyen süreçlerinde oyun geliştirmek isteyen kişiler için ve çeşitli etkinlikler ile hediye oyun kazanabileceğiniz bir oyuncu topluluğundan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi aslında Rematch farklı senaryolara sahip bir oyun. Bu yüzden her ne kadar burada böyle yapmalısın, şurada şöyle oynamalısın tarzı şeyler söyleyen olsa da oyun asla size o şekilde denk gelmeyecek. Bu yüzden size bugün nerede ne yapacağınızı değil de nasıl daha iyi oynayabileceğimizden bahsedeceğim. Öncelikle klavye mouse ile oynayan oyuncular için pas vermenin ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu çözmek için keşfettiğim bir yöntem var. Ben kendi ayarlarım olan Steel serisi için yapacağım. Ancak Logitech kullanıcılarının bu konuda daha avantajlı bir duruma sahip olduğunu söylemeliyim. Çünkü daha iyi ayarlamalara sahipler. Logitech ve diğer markalar için nasıl yapıldığını yorumlarda konuşalım. Öncelikle belirttiğim gibi ben Steel serisi kullandığım için Steel serisi üzerinden göstereceğim. Engine kısmına geliyoruz. Buradan mouse'umuzu seçiyoruz. Ayarlara girdiğimizde normalde sizde sadece default olur ve burada birkaç tane seçenek olur. Ben herhangi bir sorun yaşarım diye burada yedeğe aldım ayarlarımı. Size de aynı şekilde tavsiye ederim. Default'a gelip sadece kendi DPI ayarlarımızın bulunduğu level'ı bırakıyoruz. Diğer level'ların hepsini şu şekilde remove level diyerek siliyoruz. Şimdi sadece elimizde kendi DPI ayarlarımızın bulunduğu ayarımız var. Öncelikle bunu save diyoruz. Yeni bir tane oluşturuyoruz. Ben ismini Rematch yapıyorum. Siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi Rematch'e geldikten sonra yine burada birkaç tane seçenek var. Bunları da aynı şekilde remove'layarak siliyoruz. Tüm bu işlemlerden sonra DPI ayarımızı düşürüyoruz. Bu sizin kendi ayarlarınıza göre DPI'yi hangi hassasiyette kullanıyorsanız ona göre ayarlamanız gereken bir şey. Oyuna girerek bunları deneyebilirsiniz. Benim için en iyi uygun olan 200'dü baktığımda. Şimdi geliyorum buraya. Öncelikle bunu kaydediyorum. Default kısmına geliyorum. 2200 DPI'de ayarım var. Bildiğiniz gibi biz pasları sağ klikle veriyoruz. Sağ kliğe tıklıyorum. Buradan Launch Configuration diyorum. Buradan Rematch'i seçiyorum ve bu şekilde Save diyorum. Her sağ kliğe bastığımda ben Rematch profiline geçecek. Şimdi oyun içerisinde tabii ki 200 DPI ile oynamayacağımız için bize bir de geri dönüş lazım. Benim bu makro tuşum boşta. Geldim buraya aynı şekilde tıklıyorum. Default'u seçiyorum bu sefer ve bu şekilde kaydediyorum. Şimdi bu bizim için ne olmuş oldu? Ben mouse'un makro tuşuna bastığımda default ayarlara otomatik geçiş yapıyor. Sağ kliğe bastığımda Rematch ayarlarıma geçiş yapıyor. Yani DPI'mi düşürüyor. Şimdi gelin bir de oyunda test edelim biz bunu. Bunları boş tuşlara atamak her zaman daha avantajlı olacaktır. Tuşlar karışmaması açısından. Şimdi geldim oyunuma. DPI'm normalde. Sağ kliğe bastığımda DPI ayarım otomatikman düştü. Şimdi normale aldım. Farz edelim ki şurada bir arkadaşımız var. Geldim o tarafa doğru pas vermek istiyorum. Sağ kliğe bastım. Yönümü ayarladım ve tekrar eski haline normale döndüm. Bu şekilde DPI ayarımızı kolaylıkla düşürüp oyunda pas konusundaki sorunumuzu çözmüş olabiliyoruz. Zaten bizim pas tuşuna bastıktan sonra yönü verebilmemiz için 1 saniyelik bir süremiz var. Biz bu sürede DPI ayarımızı düşürerek pas verme işimizi çok daha kolaylaştırıyoruz. Ayrıca belirtmem gereken şöyle bir olay var. Oyundan çıktıktan sonra bunu kesinlikle silmeniz gerekiyor. Oyuna girerek tekrardan yapacaksınız. Çünkü eğer biz bunu silmezsek normal günlük kullanımlarımızda da aynı şekilde olacağı için sağ tıka bastığımızda 200 DPI ayarına düşmesin diye sildik ve normal ayarlarımıza geri döndük. Rematch bildiğiniz gibi mekanikleri zaman isteyen ve oyunun ortamına alışmanız gereken bir oyun. Ancak iyi bir oyuncu olmanız için farkında olmanız gereken şeyler var. Ayrıca bu tarz mekaniklere sahip oyunlar eğer kendinizi nasıl alıştırırsanız öyle devam eder. Top hakimiyeti, sakinlik ve hangi amaçla topa sahip olduğumuzu unutmayın. En büyük dezavantajımız kararsızlık oluyor. Baktığınız zaman genel olarak top hakimiyetimizi kaybetmemize neden olan şeylerden biri sakinliğimizi koruyamadığımız gibi topu aldığımızda belirli bir planımızın olmaması. Topu ayağımıza daha fazla tutmak istiyorsak en önemli konu topa ne için sahip olduğumuzla ilgili. Pas mı vereceksin, şut mu çekeceksin yoksa çalım mı atman gerekiyor? Topa sahip olduğunuzda bunları düşünecek vaktiniz olmayabilir. Çünkü bu esnada sakinliğimizi koruyamadığımız gibi topu kaybetmemize neden olur. Bu yüzden topa sahip olmadan önce iyi bir çevre kontrolüyle ne yapacağımıza karar vermek bizim için seçeneklerimizi değerlendirmemizde büyük yardımcı olacağı gibi oyunumuzu daha iyi ve pozitif hale getirecektir. Bunu yapmanın en kolay yollarından
amaçlarından biri ise haritayı kontrol etmek. Diğer bir konuya geçmeden önce stamina kullanımına değinmek istiyorum. Bunu kesinlikle bulunduğunuz durum ya da takım arkadaşlarınıza göre ayarlamanız gerek. Hızlıca yenilendiği için her türlü basmak daha mantıklı gelse de bizim staminamızı kontrollü kullanmak diğer oyunculara karşı hem hareket hem de top hakimiyeti konusunda avantaj sağlayacaktır. Çünkü isterseniz geri koşularda, isterseniz çalımda rakibinizden daha yüksek staminaya sahip olduğunuzda daha kolay hakimiyet sağlayabileceğiniz gibi savunma konusunda ekstra avantajlı olabilirsiniz. Böylelikle topa daha erken müdahalelerde bulunabilir ya da savunmanızın yarattığı boşlukları kapatabilirsiniz. Belki stamina kullanmadan top hakimiyetini nasıl sağlayacağız diyor olabilirsiniz. Öncelikle oyunda mouse'un orta tuşundan sonra en çok kullanmanız gereken tuşlar kontrol ve boşluk tuşları. Boşluk tuşu size doğru gelen topu kontrol etmenizi sağlıyor. Eğer top elmas formuna geldiğinde müdahale etmezseniz top size çarpmadığı sürece hakim olamazsınız. Bu yüzden top sürerken bile olsa boşluk tuşu ile sık sık top hakimiyetini sağlamanız lazım. Birçok insan için topun elmas formunun ne ifade ettiği gözden kaçmış olsa da top hakimiyetini sağlayan şey aslında bu. Size doğru gelen bir top olur ya da haritada iz düşümünü takip ederek gittiğiniz noktaya düşecek olur, hiç fark etmez. Bu şekli gördüğünüzde eğer WASD ile yön vererek boşluk tuşuna basarsanız karakteriniz o yöne doğru topu kontrol edecek ya da direkt vurabilirsiniz kaleye doğru ama dediğim gibi bu önemli. Yani bu şekli görebiliyorsanız topa sahip olabiliyorsunuz. Diğer tuşa geçmeden önce bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Özellikle belirtmeliyim ki bu bir reklam değil. Fiyubi yaptığı etkinliklerle sizlere hediye oyunlar kazandırabilir ya da oyun geliştirme yapıyorsanız bulunmanız gereken bir sosyal medya platformu. Fiyubi sayesinde oyuncu topluluğu ile etkileşime girebileceğin gibi kazanacağın hediyelerin ve etkinliklerin sınırı hiç yok. Ayrıca oyun geliştiren insanlar ile birlikte direkt iletişim kurarak merak ettiklerini ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilirsin. Diğer tuşumuza gelecek olursak kontrol tuşu belki de en çok kullanmanız gereken tuşlardan biri. Çünkü her duruma uyuyor. Mesela çalım mı atmak istiyorsun? Kontrol tuşuna basarak sakince ayağında gezdirebilirsin. Ya da boşluk tuşu ile minik adımlar eşliğinde rakibi geçebilirsin. Savunma mı yapmak istiyorsun? Kontrol tuşu ile rakibin önünde kal ve müdahaleler daha sağlam olsun. Unutmayın, topa doğru kontrolsüz dalmak rakibinizin yapacağı hamleyi tahmin etmenizi zorlaştırır. Ancak bu sayede rakip animasyona girdiğinde ne yapacağını görürüz ve müdahalemizi daha kolay yaparız. En son olarak kalecide bile bu tuşu kullanarak kendinizi daha hızlı hazır pozisyona getirebilirsiniz. Bu yüzden kontrol tuşunu kullanın. Kontrol tuşu adamdır. Siz de adamsınız. Tüm bunlara adapte olduysak şutlara gelmek istiyorum. Gamepad ile oynayan arkadaşlar için şut çekmek biraz sancılı olsa da aslında gol atabilmek için sadece şut tuşuna basmanıza gerek yok. Karşımızdaki kaleciler eğer deneyimli değillerse genel olarak atlamaya meyilli kişiler olabiliyor. Zaten büyük bir sorumluluk olduğu için panik içerisinde olan kalecileri avlamak için topu üste vurmanıza da gerek yok. Yerden kaleye doğru atacağınız paslar ya da aşırtarak arka direklere göndereceğiniz toplar büyük ihtimalle gol olacaktır. Bu arada aşırtma için F tuşunu kullanabilirsiniz. Ancak X tuşu daha ivmeli gidiyor diyebilirim. Ayrıca kalecinin üstünü nişan alarak falso verirseniz bu da büyük ihtimalle gol olacaktır. Çünkü köşelere ya da kalecinin üstüne değil de kalecinin yanından geçiyor. Gelen toplara vurmak ilk başlarda zor olsa da daha önce dediğim gibi mekaniklere alışmak biraz zaman isteyen bir oyun olduğu için bu konuda verebileceğim tek tavsiye haritadan ve yerde bulunan iz düşümüne bakarak pozisyon aldığınızda cross'u kaleye doğru çevirip şutu spamlerseniz mutlaka animasyona girebilirsiniz ve unutmayın şut atmak için sadece ve sadece kaleye doğru bakmanız lazım yoksa top hep farklı yerlere gider. Son olarak kalecilerden bahsetmem gerekirse eğer kalecilik çok zevkli olsa da büyük sorumluluk isteyen bir mevki ancak kalecilerin sahip olduğu avantajları kullanmayan birçok insan var. Belki bunun farkında bile değillerdir. Öncelikle kalecilerin staminası orta sahaya geçene kadar ya da diğer takım arkadaşlarından biri ceza sahasına girene kadar bitmiyor. Bu sayede uzun atılan topları rakibin konumuna göre gönül rahatlığıyla çıkıp alabilirsiniz. Hatta diyelim bütün rakip ceza sahasında ve bir şekilde topa sahip olduğunuz shift'e asılıp boşluk tuşu ile topu kontrol ede karşı kaleye herkesten hızlı giderek gol atabilirsiniz. Kalecilikte yapmanız gerekenler tamamen oyuncuları ve topu takip etmek. Rakip oyuncuların nerede olduğunu bilmek size avantaj sağlayacağı gibi pozisyonunuzu buna göre ayarlayabilirsiniz. Ben genel olarak kale çizgisine yakın kalmayı tercih ettiğim gibi eğer takım çok ilerideyse ceza sahasının önünde kalıyorum çünkü rakip topu alsa bile vurana kadar çok rahatlıkla kaleme geçtiğim gibi uzun atılan toplarda rakip koşana kadar stamina avantajımı kullanarak topa sahip olabiliyorum. Verebileceğim en iyi tavsiyeler rakibi analiz edin. Mesela hangisi nasıl vuruyor? Genelde rakip topu çarptırıp seni boşa mı çıkarmaya çalışıyor? Ya da kim ortaya kim köşeye vuruyor? Bunları siz kaleci değilken bile analiz edebilirsiniz. Acele ederek ezbere atlama yapmayın. Çünkü üstünüze ya da yukarı çarptırarak vurduklarında mutlaka gol yeniyor. Yukarı çarptırarak atıyorlarsa iz düşümüne doğru atlayabilir ya da yerden vuruyorlar
varsa E ile kayarak rahat bir şekilde alabilirsiniz. Baktığınız köşeye gidiyor. Basın boşluk tuşuna uçun. Ve tabii hazır olmak için CTRL tuşunu kullanmayı unutmayın. Şimdilik bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.